Can Suyu kanalıma bugün de hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak, bildirim zillerini açarak ve eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hepimiz her sene değişik zamanlarda tatile gideriz veyahut akrabalarımızı ziyarete gideriz. Akrabalarımızı ziyarete giderken, tatile giderken en çok düşündüğümüz şeylerden bir tanesi çiçeklerimizi, orkidelerimizi, varsa hoya bitkilerimizi nasıl sulayacağımız. Bunların biz tatildeyken, akrabalarımızın yanındayken nasıl sulanacağı, susuzluktan ölüp ölmeyeceğidir. İşte bu yapacağım şu yöntemle bu düşüncelerden de kurtulmuş olacağız. Bir nebze rahatlamış olacağız. Biz tatildeyken veyahut da akrabalarımızın yanındayken yani evimizde değilken böyle çiçeklerimiz yaptığımız sistemle kendi kendine sunabilecek artık. Şimdi ihtiyacımız olan şey gördüğünüz gibi bu şekilde kalın pamuksu iplikler. Pamuksu iplikleri 2 kat veyahut da 4 kat şeklinde olacak şeklinde ayarlayabiliriz. Eğer çok suya ihtiyacı olan bir bitkimiz varsa bu şekilde gördüğünüz gibi kalın iplerden de kullanılabilir. Böyle bir kaba ihtiyacımız var. Bu kabın içerisinde elimizdeki ipleri iyice ıslatmamız lazım. Suyu emmesini sağlamamız lazım. Bitkinin durumuna göre eğer bitkimiz çok suya ihtiyacı varsa kalın ip, az suya ihtiyacı varsa ince ipin %40'lık kısmı suyun içerisinde kalacak şekilde sarkıtacağız. Kap ne kadar büyük olursa o kadar iyi. Çünkü ne kadar uzun kalacaksak o kadar büyük kap olması lazım. Kabı böyle bir yüksek yere koyacağız. Yüksek yerden iplerimizi bu şekilde sarkıtacağız. İplerimiz bu kabın içerisinden aldığı suları ince ipler daha az aralıklarla damlatıyor. Kalın ipler daha sık aralıklarla damlatıyor. Bu şekilde yüksek bir yere koyarak altına da orkidelerimizi yerleştirerek her ipin altına bir tane orkidemizi yerleştirerek çok rahatlıkla görebilirsiniz. Eğer bu şekilde ince bir yorgan ipliği kullanırsak daha az böyle damlatacak suyu. Ne kadar kalın olursa ip, ne kadar su çekici özelliği fazla olursa o kadar iyi damlatacaktır. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olarak, bildirim zillerini açarak, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. 4 kat şekilde yapacak olursak gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Dediğimiz gibi kabı yüksek bir yere koyacağız. %40'lık kısmı suyun içerisinde kalacak veyahut da %50'lik kısmı suyun içinde kalacak. Geri kalan kısmı da çiçeğimizin içerisinde bırakacağız. Bu sistemi kurduğunuz zaman bir gün sistemin muhakkak işlemesini bir bekleyin. Eğer dediğiniz oranda, istediğiniz şekilde işliyorsa gönül rahatlığıyla suyu yeterli oranda ayarlayıp gönül rahatlığıyla tatilinize artık gidebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla akrabalarınızın yanına gidebilirsiniz. Su kendiliğinden, çiçeğiniz kendiliğinden sulanacaktır. Yalnız şuna dikkat etmek lazım. İp eğer ince olursa ve hava da çok sıcak olursa su ipten aşağı inmeden buharlaşacaktır. Bu da işleminizin işe yaramamasını sağlayacaktır. Su kabını biraz genişletip büyütüp çiçek sayısını da fazlalaştırılabilir. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalımı takip etmeyi, bildirim zillerini açmayı, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, bitkilerinizle kalın, mutlu kalın. Yorum kısmında yorumlarınızı da bekliyorum.